Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz 3 boyutlu çok şık atkı modelini çalışacağız. Ben atkı olarak çalıştım ama bu modelle sizler yelekler, hırkalarda çalışabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Sizler ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Hemen şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Şöyle enine çalışmadım, boyuna çalıştım arkadaşlar. Yani 1,5-2 metreye yakın zincir çekip şu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm. Ama sizler boyuna çalışmak istemezseniz enine de çalışabilirsiniz. Ama şu yanını kapatmak için boyuna çalışmanız gerekiyor. İpimden bahsetmek istiyorum. Ören Bayan'ın favori ipini kullandım. Şöyle hemen arkasını çevirdiğimde şöyle hemen tığ olarak 3,5-3,50 milimlik tığ ya da 4 milimlik tığ ile örülüyor. Arkadaşlar benim elim biraz gevşek olduğu için 3,50 milimlik tığ ile ördüm. Renk numarasını şöyle bakıyorum hemen. Eğer beğenirseniz diye 132 arkadaşlar. Diğeri de krem rengi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu sefer yine aynı krem rengi kullanacağım ve şöyle lila renkle yapmak istedim. Biraz koyu gelebilir ve göremeyebilirsiniz diye bu sefer bu renkleri kullanmak istedim. Şöyle kremle başlayalım. Öncelikle zincirle başlıyorum arkadaşlar. 4 ve katları şeklinde zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Elimi gerçekten inanılmaz gevşek tutuyorum ki yandan kasma yapmaması için. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi gayet gevşek örüyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boyuna doğru ördüğümüz için normalde ben 1,5 metre ölçtüm. Ama 1,5 metreden biraz kısa oldu. O yüzden sizler 2 metre örün. Bir sırayı örün. Zaten arta kalan zinciri keserseniz hiç 4 ve katları şeklinde de zinciri çekmenize gerek yok. Ama bazı abonelerim bu sayıları istedikleri için veriyorum. Hiç saymanıza da gerek yok. Upuzun bir zincir çekin. Daha sonra ilk sırayı bitirmeye yakın arta kalan zinciri kesebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Size şöyle göstereceğim. Göstermeme yetecek kadar zincir çekiyorum. 4 ve katları şeklinde çektim. Artı 3. 1, 2, 3. En son çektiğim zincirden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Tırnağımla battığım yere toplamda aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki bakın çektiğim zinciri saymıyorum. 3 tane ikili trabzan. 3 zincir. 1, 2, 3 ve bu zinciri tekrar aynı yere batırıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle bir görüntü olacak. Tığın başını doladım. Hemen zinciri sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncüye battım. Aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan. 3 zincir. 1, 2, 3 ve aynı yere batıp sık iğne ile kapatıyorum. Tığın başını doladım. 1, 2, 3, dördüncü zincirin içine
3 tane ikili trabzan. 1 2 3 3 zincir, 1 2 3 zincir ve bakın aynı zincirin içine batıp sık iğne ile kapatıyorum ve görüntü bu şekilde ise tamamdır. Ben sıra sonuna kadar tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. 3 zincir çektim. Son modelimi bitiriyorum. Bakın 2 tane zincirim arttı. Burada 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. En son yani ikinci zincire battım. İkili trabzan yaptım. Şu şekilde ilk sıramı bitirmiş oldum. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpleri kesmemiz gerekiyor düzgün bir geçiş sağlayabilmemiz için ve aynı yerden başlayabilmek için. Evet, hemen diğer rengimi alıyorum. İpime bir düğüm atıyorum. Ve bakın şöyle modelin tersini çevirdim. Yani ipi kestiğim noktadan başlıyorum. Bakın şaşırmamanız için ipi nereden kesiyorsanız oradan başlıyoruz. Şuradaki 3 zincirler hep bize bakacak tarafta olması gerekiyor. Hemen şöyle dibine batırıyorum. Sabitliyorum. 2 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın burada 3 zincirlik bölümümüz var. Hemen buraya 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Bakın hemen önümde 3 tane trabzanım var. İlk trabzanın beline başını dolamadan tığımı battım. Sık iğne ile kapattım. Tığın başını doluyorum. 3 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Burada 3 zincirim var. Tığın başını dolamıyorum. Hemen önümdeki ilk trabzanın beline doladım. Sık iğne ile kapattım. Tığın başını doladım. Önümdeki 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 1 2 3 zincir ve hemen önümdeki trabzanın beline doluyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. İkinci sıramda bu şekilde hep 2 sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle kafanızın karışmaması için burayı tekrar şöyle kamerayı açıp göstermek istiyorum. Beraber örelim son sırayı da. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki trabzanı sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde olacak. Ve son olarak 2 zincir tığın başını doladım. Bakın son trabzanın arasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum. Yine bir üst sıraya çıkmak için çeviriyorum. Yine ipi kestiğim noktadan başlamak için. Tekrar krem ipimi alıyorum. İpimi sabitledim ve ilk sıraya geri döndük. Trabzan tepesine sabitledim. 1 2 zincir çekiyorum. Ve burada bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu boşluğa hiç dokunmuyoruz. Hemen şu karşıdaki 3 zincirlik boşluğa battım. 1 2 3 tane ikili trabzan.
1, 2, 3 zincir çekiyorum ve aynı yere batıp sık iğne ile sabitliyorum. Tığın başını doladım. Bakın hemen burada 3 zincirlik boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzanı yaptım. 3 zincir çektim. Aynı boşluğa batıp sık iğne ile kapattım. Kremle aynı şeyleri, aynı sıraları yapıyoruz. Diğer renkli lilayla da hep aynı sıraları yapacağız. Hiç aralarda zincir yok. Tığın başını doladım. 3 zincirlik boşluğun içine battım. 3 tane ikili trabzan. 3 zincir. Aynı boşluğa batıp sık iğne ile kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna gelmek üzereyim. Son olarak 3 zincirimi çektim. Aynı yere batıp sık iğnemi yaptım. Zaten gördüğünüz gibi bu renklerle daha mı güzel oldu bilmiyorum. Modelimiz ortaya çıktı zaten. Son olarak ne yapıyorduk? 2 zincir, tığın başını dola ve önümdeki boşluğa batıp ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve diğer renge geçmek için şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Şu şekilde çevirdim ve hemen lila rengine geçiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Kremle aynı şeyleri yapıyoruz. Lilayla da aynı modelleri yapıyoruz. Hemen trabzan tepesine battım. Sabitledim. 2 zincirim var. Başlangıç hep aynı. Tığın başını doluyorum. Önümdeki boşluğa bakın 3 zincirlik. Hiç buraya dokunmuyorum. Direkt buraya atlayıp karşıya geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 2, 3. 3 zincirim var. Hemen bakın önümdeki ilk trabzanın beline doladım ve sık iğne ile kapattım. Tığın başını doluyorum. Bakın hemen şuraya 3 tane ikili trabzan. 2, 3. 1, 2, 3 zincir ve önümdeki trabzanın beline doladım. Sık iğne ile kapattım. Bir tane daha yapalım. Önümdeki bakın boşluğa şöyle de göstermek istiyorum. Bakın hemen şöyle şu 3 zincirlik boşluğun içine geçiyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir. Önümdeki ilk trabzanın beline tığın başını dolamadan batıp sık iğne ile kapatıyorum ve bu bölümü de bu şekilde bitiriyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 2 zincir, tığın başını doluyorum. Bakın önüme gelen boşluğa battım. İkili trabzanla kapattım. Bir zincir çektim ve bu şekilde istediğim kadar ilerleyebiliyorum. Benim dediğim gibi ben 12-13 sıra ördüm. Hemen şöyle benim için yeterli. Size ölçü de vermek istiyorum. Hemen şöyle enine baktığımda 17 santim arkadaşlar eni. Boyu da 1,5 metre tamamdır diyorum ben. Ve bakın şöyle şurası başlangıç noktam. Şu şekilde ördüm ve şimdi şu şekilde şurayı kapatmayı göstereceğim. O yüzden ne renkle başladıysak diğer renkle bitiriyoruz. Hemen kapatma sırası için ilk başladığımız renge geçeceğiz. Çünkü bir krem rengi geçiyorum. Ve hemen şöyle kapatma sırasını da göstermek istiyorum. Şöyle kamerayı bir sabitledim. İpime bir düğüm attım. Ve bakın yine
Trabzan tepesinden başlıyorum. Başlangıç yine aynı. 2 zincir. Önümdeki 3 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan. 3. trabzanı yaparken 2 ilmek kapatıyorum. İkisi tığımda kalıyor ve önümdeki ilk trabzanın beline tığın başını dolamadan battım. İlmeği çektim ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tekrar gösteriyorum. Önümdeki boşluğa 2 tane ikili trabzan. 1 2. 3. trabzanı yaparken sadece 2 ilmeği kapatıyorum. Tığın başını dolamadan hemen önümdeki trabzanın beline doladım. İlmek aldım. Ve bu 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kenar bölümü de muntazam şekilde kapanıyor. Tekrar göstermek istiyorum. 2 tane ikili trabzan. 3. trabzanın 2 ilmeğini kapattım. İkisi tığımda. Hemen önümdeki trabzanın beline doladım. İlmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Bu şekilde kenar bölümümüzü de kapatıyoruz. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde kenarı kapatmış olduk. Ben sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. 2 zincir ve yine aynı şekilde tığın başını dolayarak boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. 1 zincir. İpimi kesiyorum ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şey. Dediğim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz ama yanları hoş durmayacağı için boyuna doğru çalışmanız en mantıklısı. Şuralara da hemen püsküller takacağız. Hemen şu yandaki kalıntılarını nasıl kaybedebilirim derseniz hemen şöyle hızlıca onu da göstermek istiyorum. Buraları püskül takacağımız için çok önemli değil. Ama yine de şöyle nasıl saklayacağımızı şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bakın şöyle kendi renginin ipinin arasına saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç ip kalıntısı yok. Hemen diğer rengi de göstermek istiyorum. Şöyle kendi renginin arasına diğer rengin arasına karıştırırsak belli olacaktır. O yüzden hepsini kendi rengiyle saklayabilirsiniz. Bu şekilde saklıyoruz. Ben hemen şunları da saklayıp dönüyorum. Şöyle iplerimi sakladım. Gayet çok şık oldu arkadaşlar. Hemen şöyle kısaca püsküllerimi nasıl taktığımı da göstermek istiyorum size. Aynı eşit boylarda kestiğim iplerimi şöyle küçük kartonlara sarıp da yapabilirsiniz. Ben diğerine 6 tane yaptım. Şimdi şöyle 3 tane yaparak göstereceğim ki kolay yapabileyim karşınızda. 3 taneyi aldım. Bakın ben şöyle yaptım. Şuraya yani kendi rengine bağladım. Şuraları bağlamadım. Açık bıraktım. Bakın şöyle eşitliyorum. İçinden geçirdim tığıyla. Şurayı eşitliyorum. İçinden geçirdim. Şöyle sıkıştırdım ve elimle düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Bir tane daha göstermek istiyorum. Yine 3 tane aldım. Ve bakın diğer tarafa. Dediğim gibi diğerinde 6 tane yaptım. Kalınlık, incelik tamamen size kalmış. İçinden geçiriyorum. Ve gördüğünüz gibi püsküllerim hazır. Evet arkadaşlar, umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Şöyle diğerini de getirmek istiyorum. Gerçekten çok şık oldu. Ama
Şimdi dedim ki keşke bu renkle mi yapsaydım. Bu renkle sanki daha da gösterdi kendini. O yüzden size önerim açık renklerle yapmanız. Evet arkadaşlar, bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.